Çocukların Mekanı'na hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Nurdan Bey'i ağırlayacağız ve çocukların uyguladığı duygusal şiddeti konuşacağız. Ama öncesinde hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk Münevver Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. İyiyim, sağ olun. Çok yakın zamanda ben videolarınıza denk geldim. O da benim cahilliğim. Çünkü bayağı bir takipçiniz var galiba. Estağfurullah. Çok güzel anlatıyorsunuz her şeyi ve hani herkeste duymadığım bir şey duyunca dedim ki biz hani bu duygusal şiddeti hep konuşuyoruz ilişkilerde falan ama çocukların uyguladığı duygusal şiddet gerçekten hani danışanlarımızda, müşterilerimizde de çok gördüğümüz, nasıl tepki vereceklerini bilemedikleri, ebeveyn olarak çok zorlandıkları bir durum. O yüzden lütfen gelin burada da konuşun dedim. Geldiniz, teşekkür ediyorum. Eyvallah. Sağ Ama olasın. öncesinde bize kendinizi kısaca bir tanıtırsanız memnun olurum. Ben sosyoloğum. Sosyoloji okudum. Yani toplum bilim. Yani toplumdaki ilişkiler nasıl oluyorlar, nasıl olmuyorlar, doğrusu nedir, yanlışı nedir? Onu anlamaya çalışan bir bilim dalı. E, Toplum deyince biz sadece mesela Türkiye ya da Kanada şeklinde anlamıyoruz. Yani ne bileyim bir okulda bir toplum, bir fabrikada bir toplum, tabii ki bir ailede toplum. Dolayısıyla bütün bunlardaki işlerliği doğru, etkili, güçlü, sağlıklı nasıl olunuru anlamaya çalışan bir bilim dalı benim bilim dalım, mezun olduğum bilim dalı. İşte mezuniyetten sonra da hep sosyologluk yaptım yani. Bütün hayatım onunla geçti. İşte hayatımı şirketlere eğitimler yaparak kazanıyorum. Ama bir taraftan da işte bu konularda kitaplar yazıyorum. Bir tür hani benim ülkem beni yetiştirdi. Ben de ülkeme borcumu ödemeye çalışıyorum açıkçası. Harikasınız. Evet, ödeyemeyeceğimi biliyorum ama hiç değilse ruhumu rahatlatmaya çalışıyorum bir parça. E, Dolayısıyla bu hani yaptığım yayınlar, yazdığım kitaplar falan hep bunlar işte daha çok bireyin, ailenin ve çocuklarla olan ilişkilerin nasıl olması gerektiğine dair öyle bir derdi olan bir insanım ben. Süpersiniz. Biz de zaten bu kanalı açtığımızda onu düşündük. Hani herkes koçluk almıyor ya da yani bir sürü tabii ki bu konunun uzmanları var konuşuyor ama koçluk tarafında da soru sormak, insanın kendine sorduğu sorular çok kıymetli. Mesela duygusal şiddet nasıl bir şey? Yani çocuk nasıl bunu uygular falan diye ben bile ilk duyduğumda şaşırdım. Sorguluyoruz yani. O yüzden burada sorularla detaylandırıyor olmak çok kıymetli. Bunu oradan mı başlayalım? Yani çocuk duygusal şiddet uyguladığını e, nasıl mı anlarız? Nasıl başlayalım konuya? Siz beni yönlendirin, ben oradan devam edeyim. Ya şimdi şöyle bir kere bir normal insanlar derken yetişkinlerde yaşadığımız zaman diyelim ki eşimle ya da iş arkadaşımla ya da işte ne bileyim bir dostumla, ahbabımla falan onun bana duygusal şiddet uyguladığını nasıl yaşıyorum bir Hı? şey olarak, normal bir yetişkin olarak onu bir düşünelim. Şimdi rahatsız oluyorum, onu gördüğümde rahatsız oluyorum. Gene bir şey yapacak mı acaba diyorum. Benim hayatımı olumsuz yönde şekillendiriyor falan falan gibi şeyler oluyor. Şimdi ilk bakışta çocukla olan ilişkide bu biraz tam böyle işlemiyormuş gibi gözüküyor. Yani çocuğum yani onun yapmasında bir sakınca yok gibi düşünüyor olabilirim. Çünkü çocuğa duyduğum sevgi hele bizim kültürlerde çocuğa duyduğum sevgi her şeyi perdelemeye başlıyor. Yani bizim anamız babamız hakikaten çocuğu için, evlatları için canını verir. Öyle bir kültürüz biz. Çokça da buna rastlarsınız, bunun benzeri şeylere rastlarsınız yani. Fakat şimdi bu aslında çocuğun yaptıkları benim varoluşuma engel olmaya başlıyorsa, şimdi buraları açarız, bu varoluşuma engel olmaya başlıyorsa kısımları falan biraz uzun hikayeler ama örnekle anlatmaya çalışayım. Şimdi mesela bir arkadaşım, ee, konuşuyoruz işte bir teknede tatil yapalım hep beraber işte tekne gezisi yapalım işte mavi yolculuk şu bu falan. Bu dedi ki ben dedi çocuk büyüyünceye kadar gelemem dedi. Çok istiyor, çok hakikaten heveslendi. Böyle ballandıra ballandıra da anlatıyoruz. Şöyle oluyor, böyle oluyor bilmem ne falan diye. Ben dedi çocuk büyüyünceye kadar niye dedik gelemem? Çünkü dedi benim çocuğum dedi öyle yerlerde rahatsız oluyor. Bize de hani bir şekilde hayatı zindan ediyor.
Onun sevdiği bir tane otel var ama biz nefret ediyoruz o otelden. Çünkü o otelde böyle kaydıraklar, maydıraklar, animasyonlar bilmem ne ama yani adamın anlatmasıyla söylüyorum. Diyor ki yani diyor, gürültüden diyor böyle her yerden bir böyle enerji fışkırmasından falan tatil yapamıyoruz, yoruluyoruz biz diyor. Evet. Şimdi bu mesela çocuğun uyguladığı duygusal şiddet. Çocuk bunu tabii ki bir yetişkin gibi kasıtla yapmıyor. Hı hı. Bazı yetişkinler de duygusal şiddeti kasıtla yapmazlar. Farkında değillerdir yani. Hı hı. Tabii ki çocuk bunun farkında. Ama benim yaşadığım yani ebeveyn olarak yaşadığım şey bayağı kendimi rahatsız hissettiğim, kendimi var olmamış hissettiğim, anlaşılmamış hissettiğim, değersiz, önemsiz hissettiğim bir hal söz konusu oluyor. Hı hı. Şimdi bu durum, şimdi tabii Kanada kültüründe bildiğim kadarıyla biraz daha farklı ama oradaki Türk ailelerde durum nasıldır onu da bilmiyorum. Farklılaşma olabilir. Hı hı. Bizim tarafa geldiğimizde yani Türkiye'ye baktığım zaman son dönemde o kadar fazla bir biçimde çocuklar ailelerinin yaşamlarını ve duygusal yaşamlarını Evet. esir almış vaziyetteler ki böyle bir problem alanı var. Ben de onu hani en doğru ifade duygusal şiddet olmayabilir belki ama çok dikkat çekmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. O nedenle duygusal şiddet adını koydum. Bu hiç düşünülmediği için yani. Evet. Ve çok da ilginç, acayip derecede şey, ha hocam, ha evet hocam bizi tarif ettiniz siz falan gibi Evet. ve çaresi nasıl olacak falan gibi tonlarca da mesaj aldım. Evet. Yani bir anlamda işte bu farkındalığı arttıracak bir şey olduğunu düşünüyorum. Ya dediğim gibi ben hani danışan ve müşterilerde şimdi buna çok dikkat ediyoruz ve hep bizim söylediğimiz işte sizin tavrınız o çocuğu o aşamaya getiriyor. Hani bunu yapan sizsiniz gibi bakıyoruz ama dediğiniz gibi bu keskin cümle bana da ha dedi. Ha ya işte bu yani din bu. Hani siz çocuğu duygusal şiddet yapıyor size ama aslında bunu tabii ki konuşuruz. Siz de anlatırsınız bunun sebebi. Tabii ki bizim davranışlarımız. Dediğiniz gibi çocuk bunu bilinçli yapmıyor. Onu o paterne alıştıran bizim tavrımız, tutumumuz zaten, değil mi? Doğru, doğru. Yani çocuklar bu anlamda masumlar yani. Hı hı, Şimdi bu dil öğrenmek gibidir. hı hı, Yani çocuk nasıl Türkçeyi ya da İngilizceyi, Fransızcayı falan öğreniyorsa doğduğu ailenin içerisinde babasını duyarak, anasını duyarak, aralarındaki konuşmaları duyarak o dili öğreniyorsa, böyle bir yeteneği varsa bu çocuğun aynı zamanda şunu da öğrenmeye başlıyor. Burada problem nasıl çözülüyor? Şimdi en temel meselelerinden biri insanın problem nasıl çözülüyor bu ortamda? hı hı. Bu yapı içerisinde, bu kültür içerisinde diye bakmasıdır. Bu çok önemli bir... Yoksa yaşayamazsınız. Problem çözmeyi bilmezseniz Evet. hayatı sürdüremezsiniz yani. Şimdi çocuk şunu görünce yaşamın içerisinde, ben ısrar edersem, bağırırsam, çağırırsam Hı hı, benim dediğimi yapıyorlar. hı O hı. zaman çocuk bunu bir dil öyle olarak öğreniyor. Problem çözme aracı olarak öğreniyor çocuk. Ama bunu dediğiniz gibi aile doğru dürüst biçimde yönetemediği için ortaya çıkıyor ve çocuk etkili hale gelmeye Ya başlıyor da ama bizim hani korkularımız, bilinçaltı korkularımızı onlara yansıttığımız için belki de işte başına bir şey gelirse hani son zamanlarda işte şöyle oluyor, çocuklar böyle oluyor bilmem ne gibi duyguları korktuğumuzu da onlara hissettirirsek onlar da oradan yürümeye devam ediyor. Yani işte bunalıma evet, girerim, şöyle olur, böyle olur hani dillendirmek istemiyorum ama çocuk da o yolu hani sizin açtığınız patikayı aslında daha da derinleştirerek yürümeye başlıyor gibi oluyor. tabii, tabii böyle. Şimdi çocukların bu yola yani niye bir çocuk mesela bir ortam içerisinde ağlayarak, zırlayarak, kendini yerden yere atarak bir şey ister. Bir Hı şeyi elde etmeye çalışır. Bir problemi çözmeye çalışır yani. Şimdi ben şunu biliyorum. Benim şirketlere yaptığım eğitimlerden bir tanesinde bir aile şunu söylemişti. Hocam dedi, 3 gün ağladı çocuk dedi. 3 gün. Bir şey istemiş. Şimdi hatırlamıyorum, geçmiş gün oyuncak olsun. hı, Bir oyuncak istemiş. Bunlar da bir şekilde almayacağız demişler. hı hı. Diyor ki normal diyor işte hani kendi başınayken bir şeyle uğraşırken falan diyor normal diyor. Beni görüyor diyor. Başlıyor ağlamaya diyor.
Şimdi çocuk bu dili öğrenmiş yani. Demek ki o zamana kadar ağlaya ağlaya bunu elde etmiş çocuk ve o şekilde gidiyor. Şimdi niye bunu yapıyor çocuk? Benim gördüğüm iki tane kaba nedeni var. Bir, çocuk varoluşunu yaşayamıyor ailenin içerisinde. Yani yeteri kadar insan yerine konup, yeteri kadar değerli bulunup, yeteri kadar önemsenmiyor ve çocuk bir tür böyle hani beni fark edin, benim farkıma varın, benim ihtiyaçlarımı anlayın, benim duygularımı anlayın diye böyle bir tür saldırganlaşıyor. Böyle bir hani yapı var. Bir bu. İkincisi fakat buna rağmen İkinci nokta çocuğa aile sınırlarını öğretmiyor. Hı hı. Sınırın nedir senini öğretmiyor çocuğa. Şimdi öğretmediği zaman da çocuk da zannediyor ki her yerde her şeyi her şekilde yapabilirim. Sınırsızlık ne demek? Bu demek. Evet. Her yerde her şeyi benim istediğim biçimde yapabilirim. Yani ben size istediğim gibi konuşurum, sizden istediğim her şeyi talep ederim, istediğim ortamda bunu yaparım falan falan şeklinde davranabilirim diye düşünmeye başlıyor çocuk yani. Şimdi işte İstanbul'da finikülerle şeye yukarıya çıkıyordum. Finiküler kısa bir mesafedir. 3 dakika 5 dakika falan sürüyor yani. Geldi bindim bekliyoruz daha hareket etmedi. Bir tane çocuk ve anne girdiler içeriye. Çocuk böyle 8-7 yaşlarında falan. Şey bir saat, tenha bir saat yani. 8-10 tane koltuk dolu. Ayakta hiç kimse yok. Hı hı. Çocuk finikülerin içine girer girmez avazı çıktığı kadar bağırmaya böyle şey hani sevinç, coşku karışıklık bir bağırış. Hı hı. Ve oradan oraya deli gibi koşturmaya başladı. Kimseye vurmuyor, hiçbir şeye zarar vermiyor ama öyle bir şey yapıyor ki deli gibi koşturmaya başladı. Ve böyle şey ben önce çocukta hani bir tür böyle hani olabiliyor ya hiperaktivite falan gibi bir şey vardır diye bakın. Yok değil. Öyle değil yani. Arada geliyor annesine bıdı bıdı bir şey diyor. O sonra gidiyor falan falan. Anne de hep böyle çocuğuna başıyla bir şekilde şey Onay. yapıyor. Onaylıyor yani. Ee, fakat susmuyor çocuk yani. Böyle bir rahatsız oldum. Normalde çok yapmam öyle bir şeyi. Kadına şöyle el işaretimle dedim ki ya birazcık böyle hani sesini kısabilir mi çocuk acaba? Size ne siz karışamazsınız benim çocuğuma. Benim çocuğuma kimse karışamaz dedi tamam mı? Şimdi bu çocuklar ileride ne oluyorlar? Problem şu. Bu çocuklar ileride ne oluyorlar? Sınırı bilmeyince bu çocukların olduğu şey şu olmaya başlıyor. Son derece bencil, aşırı talepkar ama hiçbir şey için çaba sarf etmeyen çocuklar olmaya başlıyorlar. Buna dönüşüyor. Ya da Şimdi siz mesela o kadının başucunda gidip bağıra bağıra sağa sola gitseniz size nasıl bir tepki verir acaba, değil mi? tabii yani gayet basit bir empati Aynısı yapıyor. çocuğunun büyümüş hali olur o zaman. Tabii Dediğiniz gibi ve sınırları öğretilmemiş bir birey olacak. tabii ve ben bu şekilde yetiştirilmiş yani 4-5 tane insan tanıyorum. Şimdi 30'lu 40'lı yaşlarındalar. Hı hı. Yani hayatları korkunç bir dram ve zannediyorlar hiç Evet, bir evet. sorumluluk almaksızın bütün her şeylerini bu şekilde ama Hı hı. elde etmeye çalışıyorlar ailelerinden. Bayağı böyle ailelerine duygu sömürüsü Hayır, bir yani zaman sonra işin kötüsü ailelere gidiyor. Bu sefer partnerlerinden ya da gittikleri iş ortamında işte tabii. devlet Tabii. dairesinde bile artık böyle act yapmaya başlıyorlar maalesef. Böyle bir durum oluyor. Şimdi peki yani bilmiyorum hani oraya geçelim mi nasıl istersiniz hani Geçelim. peki ne yapmak lazım Hı hı. kısmı. Bir de şey Şimdi gözlemledim, ben onu da söyleyeyim hocam. Ee, Evde başka davranıyor, dışarıda başka davranıyorlar insanlar çocuklarına. O da çocukta bu ikilemi yaratıyor. Mesela evde kızdığı şeye dışarıda kızmıyor. Çocuk da aynen bunu gördükçe gene biz öğretiyoruz yani bunu çocuğa. tabii O zaman o diyor, ben dışarıda istediğimi yaparım. tabii aynen öyle. Bir de ifade etme yeteneği çocuğa vermiyoruz. Yani neden o çocuk dediğiniz gibi öyle sağa sola koşturuyor? Belki bir duygusu var ama ifade edemiyor. Ay çok mutlu oldum diye bir kere bağırsa belki o kadar koşturmayacak. Tabii Başka. yani şimdi yani bu yani senin duygularını biz dinlemeye, almaya, öğrenmeye hazırız. Hı hı.
yaklaşımı. Yani o iki tane nedeni var. Bir tanesi varoluşu, ikincisi sınırlarını bilmiyor, varoluşunu dinletemiyor. Birinci kısımla ilgili olarak zaten bu her insana yapmamız gereken bir şey. Çocuklara mutlaka yapmamız gereken bir şey. Duygularını, düşüncelerini ifade etmelerine olanak yaratmamız gerekiyor. Her tür duygu, düşünce. Ama ikinci kısım bunu belli bir sınırlar içerisinde olduğunu da aynı zamanda öğretmemiz gerekiyor. Niye? Çünkü bir toplumda yaşıyoruz. Evet. Gayet basit. Niye? Çünkü hayat ona bir gün diyecek ki dur. Çünkü ben şunu biliyorum. Bu tür insanlar, yani bencil, sınır tanımayan, bütün her şey kendisine uyum göstersin kişiler, mesela iş yerlerinde sağlıklı çalışamıyorlar. Çünkü çok kolay biçimde işlerinden oluyorlar. İlişkileri, eğer özel travmalı bir partnerleri ya da eşleri yoksa, o travmalı partner yani normal bir insansa terk ediliyorlar. Hayatlarını da sürdüremiyorlar yani bu kişiler. Şimdi dolayısıyla o zaman şöyle bir soruyu sormak zorundayız. Bu sınırlarını nasıl öğreteceğiz? Evet. Şimdi çok benim sevdiğim ve böyle kitaplarımdan birinde de anlattığım bir örnek. Şimdi bir aileyle beraber yemek yiyorduk. Özür dilerim, arkadaş grubuyla. Böyle 8-10 kişiyiz. Ee, Öğlen vakti. Ee, iki arkadaşın çocuğu var. Bir tanesi işte diyelim ki Ali olsun çocuğun adı. İşte böyle 6-7 yaşlarında falan. Bu Ali annesine, e, masanın öbür ucunda anne, ağlayarak geldi. Bir şeyler söylüyor, tamam mı? Şimdi ben de bunu bildiğim için, yani bizim çocuklarımız restoranlarda falan ağlaya bağıra çağıra istediklerini yaptırıyorlar. Benim, yani çok çok enteresan bir şey, yani niye böyle, yani başka kültürlerin, yani daha çok Batı kültürlerine gittiğim zaman hiç böyle bir şeye denk gelmiyorum ben. Oradaki çocuklar hiç ağlayarak, bağırarak, çağırarak herkesin içerisinde böyle bir şey yapmıyor, küçük çocuklar hariç. Şimdi anne ne yapacak diye ben de baktım merakla. Anne döndü çocuğuna, dedi ki Ali'cim dedi, bak dedi, sen dedi Türkçeyi biliyorsun artık dedi. Dolayısıyla dedi dertlerini anlatabilirsin konuşarak ve ben sana bunu defalarca söyledim. Dedim ki sen ağladığında ben seni bu şekilde dinlemeyeceğim. Konuşmaya başla, konuşarak anlatmaya başla sakince, sakinleş, ondan sonra ben seni dinleyeceğim, tamam mı dedi ve şak diye döndü arkadaşıyla konuşmaya. Evet. Ya anne diyor ki sınırlar var. Ha, bir de şeyi söyledi. Bu çok önemli. Bir de şeyi söyledi. Bak dedi, burada restoranın içerisindeyiz dedi. Bunu dedi bağıra çağıra böyle anlatamazsın. İnsanları rahatsız etmeye hakkımız yok bizim dedi. Şimdi ne yapıyor? Yöntem söylüyor. Evet. Ağlamadan ve konuşarak anlatacaksın ve nedenlerini anlatıyor. Seninle bir takım kurallar koymuştuk, bunu daha önceden de konuşmuştuk ve bu ortamda başka insanlara bunu yapamayız. Yani yaptığı şey şu: çocuğa bunun gerekçelerini anlatıyor. Bağırma, bağıramazsın, sus, bağırmayacaksın, ayıp. Bunların hiçbiri gerekçe değil. Seninle evde görüşürüz falan gibi şeyler. Seninle evde görüşürüz falan yani gibi şeyler, bunların hiçbiri gerekçe değil. Bazısı da şöyle yapıyor, rüşvet teklif ediyor. Susarsan sana bilmem ne, işte kola alayım diyor mesela. Yani akıl alır gibi değil. Ya da Rüşvet, telefonunu eline tutuşturuyor falan. Sen hadi şunu al şu telefonu yapıyor. Tabii iyice felaket, yani telefonun zararlarını artık yani 1000 kere kanıtlanmış durumda ne kadar zararlı bir şey olduğu falan, neyse yani. Rüşvet veriyorlar çocuğa yani. Şimdi bu aile yaptığı şey, anne dedi ki kurallar var, ilkeler var. Seninle bunu konuştuk. Peki niye tekrarlıyor? Yani evde konuşmuş. Şimdi bu durumda bana birçok arkadaş söylüyor. Hocam diyor, bunu diyor söyledik daha önce diyor. Ama şunu unutuyorsun. O 6 yaşında daha, 7 yaşında, 8 yaşında, 13 yaşında, 15 yaşında. Yani daha çocuk. Şimdi orada da bilimsel bir bilgi var. O şu: çocuklar daha çok duygularıyla, beynin şu tarafı yaklaşık olarak böyle içeriye doğru duygularıyla hareket ediyorlar. İşte limbik sistem, amigdala, hipotalamus falan gibi o duyguların olduğu yer limbik sistem. Ama kendini kontrol etme, ortama uygun davranma, doğru olan davranışı seçme falan dediğimiz şey şurada.
Hı hı. Burası en ön beyin bölgesi, prefrontal korteks. Hı hı. Burada. Şu kadarlık bir alan hakikaten yani. Tam böyle şu kadar. Bu yavaş yavaş gelişiyor. Yaklaşık 25 yılda tamamlanıyor bu Münevver Hanım. Burası. Eyvah eyvah. Yaklaşık 25 yılda. Ama nasıl tamamlandığını biliyoruz. Yani araştırmalar, beyin araştırmaları, çalışmaları nasıl tamamlandığını biliyor. Annenin yaptığı gibi. Anne kararlı durup çocuğa anlatıyor. Bir daha anlat. Bir daha anlatıyor. Şimdi böyle bayağı yani bu bölgeden bu duygular bölgesine yani mantık bölgesi diyelim buraya. Mantık bölgesinden duygular bölgesine bayağı bağlantılar oluşmaya başlıyor. Ne güzel. Şimdi bu bağlantıları anne oluşturuyor işte. Hı hı. Diyor ki bak ilkeler var, bilmem neler var. Seni dinlemeye hazırım ama bu şekilde olmayacak. Hı hı. Dolayısıyla toparla kendini. Şimdi ben anne yani kitap gibi anne. Öyle söyleyeyim yani ve dedim ki helal olsun yani. Hiç de şeyle ilgilenmedi. Efendim çevre ayıplar mı, çevre bilmem ne mi? Çevreyi bu anlamda umursadığımızda yönetim çevrenin eline geçiyor. Halbuki ben benim çocuğumla ilişki kuruyorum. Benim çocuğumla ilişkimi çevre belirleyemez. Doğru. Öyle bir hakkı yok çevrenin. Şimdi çocuğa baktım. Çocuk böyle yaptı. Anneye baktım. Anne devam ediyor. Gayet normal bir şey gibi devam ediyor Hı hı. şeyle. Konuşması. Çünkü bu yöntemin işleyeceğinin farkında. Ve çocuk böyle toparladı falan. Anne dedi işte bilmem ne bilmem ne. Öbür masalardan birinde bir çocuk varmış. Onun da oyuncağı varmış. Bu da o oyuncağı işte almak istemiş. Çocuk vermemiş. Bu da kıyameti koparmış. Hı. Çocuk işte. Evet. Ondan sonra ha öyle mi dedi. Ha öyle mi? Arkadaştan istedim. Ha, o üzülmüşsün falan. Çocuğun bak duygusunu anlıyor şimdi. Hı hı. Falan falan dedi. Peki dedi başka ne yapabilirsin? Gene bakın burayı çalıştırıyor. Hı hı. Başka ne yapabilirsin? Çözüm bulsun yani. Evet. Hı hı. Ondan sonra dedi ki izin istedin mi ondan dedi. O dedi ama dedi izin istemeden olmaz dedi. Bakın hep buraya çalışıyor anne. Hı hı. Çocuğun duygularını anladı. İşte arkadaşın şey alınır mı? Sana ne? Sen terbiyesiz misin? Ya da şöyle ben sana onun daha iyisini alırım falan. Asla böyle şeyler söylemiyor. Evet. Son derece doğru bir biçimde yaklaşarak dedi ki böyle 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 bilmem ne falan. Sordun mu dedi. Bir sor dedi belki verir ama bak vermeyebilir de dedi. Nasıl sen dedi bazen oyuncaklarını vermek istemiyorsun. İşte Ayşe'ye Hı orada bir isim söyledi yani. Sen dedi nasıl dedi o alınca kızıyorsun dedi. O da öyle dedi. Bak hep buraya çalışıyor. hı. Sınırları var, sen varsın, senin hayatın normal ama onunkiler de normal. Bunu kabul etmek durumundasın Evet. falan. Harika. Çok çok güçlü bir biçimde tarif ediyor kadın yani. Ben böyle kadına helal olsun ya sonra konuştuk zaten. Ondan sonra çocuk da gitti falan. Biraz sonra geldi çocuk vermiyor dedi. Vermemiş çocuk. Ne yapalım evladım vermiyor dedi. Başka bir şeyler falan bu şekilde. Harika. Şimdi dolayısıyla yaptığımız şey ne? Buradaki yöntemimiz ne yani? Yöntem biz buraya konuşacağız çocuğun duygusunu anlayacağız. Aşağılamayacağız, kötülemeyeceğiz, yok saymayacağız. Hı hı. Rüşvet teklif etmeyeceğiz karşılığında ağzını kapatalım diye önüne cep telefonunu koymayacağız. Yapacağımız şey ilkeler şunlar Hı hı. bu şekilde de kalabalık işte efendim şimdi finikülere gelelim. Finiküller girdi içeriye bağıra çağıra bilmem. Tamam bir saniye iki saniye olur Hı ama hı. çekeceksin yanına. Evet çekeceksin yanına. Hı Tutacaksın kolundan gerekirse tutacaksın kolundan diyeceksin ki bak burası böyle bir yer burası. Kimse bunu yapmıyor çünkü insanlar rahatsız bilmem ne. O yüzden sen de istediğin yere bakabilirsin. hı. Keyfini çıkarabilirsin ama sesle ya da başka bir biçimde fiziksel olarak da insanları rahatsız etmeye hakkımız yok ku defalarca anlatmak gerekiyor. Bir kere de olmuyor bu iş çünkü yani. Ama burada da işte dediğiniz gibi ailenin istikrarla buna devam etmesi gerekiyor. Valla bugün işte bir Şekillenmesi için. yayın yaptım şeyde Instagram'da. Oradaki metnine yazdığım son cümle şöyle. Her yerde söylerim ben bunu yani. Nerede disiplinsiz bir çocuk varsa orada disiplinsiz bir aile var demektir. Aa, Çocuklar kendiliğinden disiplinsiz olmuyorlar. evet. Çocuklar bu Üstün Hoca'nın lafıydı yanlış hatırlamıyorsam. Çocuklar su gibidir der. Bulundukları kabın şeklini alır der.
Siz ailede gevşek davranıyorsanız, kural tanımıyorsanız, çocuğa siz bağırıyorsanız, siz işte küsüyorsanız çocuğa falan, yani şiddet uyguluyorsanız duygusal anlamda çocuğa, zaten bunların da araştırmaları var. Bunların yapıldığı ailelerin çocukları daha fazla saldırgan oluyorlar. Her bakımdan, duygularla da, sözlü de, fizikselle de, bunların hepsinin araştırmaları var. Hı hı. Dolayısıyla o ailede disiplinsiz, kurallara uymayan, ilkelere, değerlere, prensiplere uymayan aile var demektir. Çocuk oradan görüyor bunu. Hı hı. Çocuk bu anlamda evet masum Hı hı. ama hakkı yok böyle bir şey yapmaya yani. Evet. Peki Bu- kaç yaştan itibaren sizce çocuklara sorumlulukları verilmesi gerekir? Sorumluluk aşılanması gerekir? Allah şöyle şimdi benim tamamen şeylerime ilişkin, gördüğüm, yaşadığım deneyimlere ilişkin olarak söylüyorum. Hı hı. Yani çok kısa bir süre sonra, atıyorum 3 ay, 5 ay, 6 ay, 8 ay neyse dan itibaren çok rahatlıkla çocuğa sorumluluk verilebilir. Bakın, bir arkadaşımın çocuğu emekleme düzeyindeydi. Hı hı. Ee, Anne seriyor ortaya şeyi, e, işte battaniye gibi bir şeyi, çocuğun oynayacağı bir bezi yani. Hı hı. Üstüne döküyor sepetteki oyuncakları. Çocuk oynuyor, oynuyor, oynuyor. Ondan sonra işte bir şekilde sıkılınca çocuk, anne çocuğun yanına oturuyor. Hı hı. Oyuncakları sepetin içerisine atmaya başlıyor. Bunun da elini tutturuyor, ona attırıyor. Hı hı. Yavaş yavaş, ve bir süre sonra, bu böyle sık sık, o dönem sık sık görüştüğüm bir aileydi. Şimdi başka şehirdeler. Bir süre sonra çocuk anne atarken çocuk da atmaya başlıyor. Daha emekleme çağında. Hı hı. Şimdi yavaş 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 bunun sorumluluğu verilir çocuğa. Yani örnek söyleyeyim, bizim ailede şöyleydi yani. Diyelim ki masada çalışırken kalemi yere düşürdünüz. Ben hiçbir zaman, şu aklıma bile gelmezdi benim çocukken. Hiç aklıma gelmez ya. Anne kalemim düştü diye. Ben şimdi çok görüyorum. Onu Anne diyecektim ben kalemim de. düştü. Çok Efendim? mesela ders çalışırken bile hani aileler etrafında dönüyor ya çocukların, ya da ay sen ders çalış, tamam, tabağını ben götüreyim, yemeğini ben getireyim. Yani dediğiniz gibi gerçekten kültürümüzün biraz bu dezavantajları var çocuklar Tabii. üzerinde. Sanki sadece Çocuğa Türkiye'deki insanlar üniversite okuyormuş gibi. tabii Halbuki her böyle yerde hem bulaşığını yıkıyor, belirli bir yaştan sonra çamaşırını yıkıyor, odasını topluyor. çalışıyor, çalışıyor yani. Çalışıyor. İşe gönderin, zaten göndereceksen bir Türk ailesine yap, bunun çalışması lazım dediğinizde, ay biz onun parasına ihtiyacımız yok. Parasına ihtiyacınız olduğunuz için değil. O çocuk kendi ayakları üstünde durması için çalışması gerekir dediğinizde böyle bir acayip acayip bakıyorlar, uzaylı konuşuyormuş gibi. O yüzden çok kıymetli söyledikleriniz hocam. Sağ olun, sağ olun. Yani o yüzden yere düştüğü zaman alacaksın. Sen alacaksın yani, bitti. Evet, Bu kadar. evet. Ya da şöyle, yani yaşamını kontrol etmeyi öğretmek meselesi. Benim arkadaşımın yaptığı, Hı hı, valla 4 yaşında mı ne çocuğa harçlık vermeye başlamış. hı hı, Tabii ki çocuk daha o kavramları falan bilmiyor ama işte 2 tane lira. hı hı. Yani yıllar önceden söz ediyorum. 2 tane lira, demiş ki bu senin harçlığın ve sen bunu istediğin gibi harcayabilirsin. İşte bir zaman sonra çocuk bir oyuncak istemiş. Yani oyuncağın rakamını hatırlıyorum, 20 lira. 20 liralık bir oyuncak istemiş işte. Atıyorum, demiş ki baba bana bundan al falan. Demiş ki bak, oyuncakların var senin. Biz sana oyuncak aldık. Bunu sen istiyorsun. Senin bir harçlığın var, maaşın var. Biriktirerek buradan alabilirsin. 4 yaşında, 5 yaşında çocuk. Ve anlatmış, demiş ki bak işte bu 2 liranın bir tanesini koyarsan bu işte 20 lira olduğu için 20 gün sürer işte Ama ne güzel bilmem. yani, para save yapmayı öğretiyor. Tabii tabii. Birazını harcaması gerektiğini, birazını başka mesela emergency ihtiyaçları olabilir, onu öğreniyor küçüklükten itibaren. Ya da zevklerini harcayabileceğini bir kısmını. Ve şöyle olmuş, şimdi diyor ki tabii diyor o kadar hani bilinci yerleşmemiş durumda ama diyor hiç karışmadı. Hı hı, Ve çocukla mesela bir yere gidiyorlar, işte atıyorum normal yemeklerini yiyorlar. Çocuk diyor ki işte bir de ben atıyorum leblebi tozu istiyorum diyor. Harçlığından alacaksın diyorlar. hı hı, Ama harçlığından alırsan bak, oyuncak paranı bugün biriktiremezsin o zaman. hı hı, Şimdi şuraya çalışıyor yani, çocuk seçim yapmak, sınırları var. hı. Sonsuz. Ben hep söylerim yani, trilyoner olsanız çocuğa sınırlı bir bütçe sağlayın. Çok doğru Çok çok bir söylüyorsunuz. şey yani. Yoksa sonsuz zannediyor dünyanın kaynaklarını ve sonlu dünyaya çıktığında iş yeri, üniversite, evlilik, arkadaşlık falan gibi Çok büyük hayal şaşkınlıklar kırıklığı yaşıyorlar. yaşıyorlar. Yönetemiyorlar. Bayağı yönetemiyorlar. Ben artık o çocuklarla, o nesillerle çalışıyorum artık.
Evet. Yönetemiyor, bilemiyor yani nasıl yönetilir zor durum. Evet, Şimdi nasıl bu iletişim kurulur? Koca koca insan olmuşlar, iletişim kurmayı bilmiyorlar. bunlar Duygularını karşı tarafa anlatmayı bilmiyorlar. Saldırmanın, hakaret etmenin, küfretmenin üste evet, çıkma yöntemi olduğunu düşünüyorlar. Gerçekten çok üzücü. evet, Başta bir şey evet, söylemiştiniz. Tekrar toplayalım. evet. E, aile bir kelime kullanmıştınız. Hani kişiliğine mi saldırıldığını hissettiğinde çocuk her şey orada bir cümle. Varoluşu, Heh, varoluşu. varoluşunu. O çok kıymetliydi. Yani varoluşuna sınırlandırdığını hissettiğinde demek ki orada aslında kendi varoluşundan vazgeçmişlikleri var ki o çocuğa o patern öğretilmiş aile tarafından, değil mi? En başta bunu bir keşfetmek lazım. O Tabii. Yani varoluşundan kastınız ne? Onu da bir kısaca. tam olarak, tam aslında şu. Var olma hali. Hı hı, Şimdi benim var olma halim. Diyelim ki şu an susadım. hı Tamam mı? Susadım ve su içmek istiyor canım. Ama öyle bir yerdeyiz ki diyelim ki bir cenazede olalım yani. hı, hı Ve çok da mahzun bir hava olsun ortalıkta yani. Annemin yanına gittim. Dedim ki anneme mesela böyle eteğini çekiştirdim falan. Anneme susadım falan. Sus şimdi sırası değil dedi. hı, hı. Çocuğun halinde ne var? Bakın halinde ne var? Susadı mı çocuk? Susuz. Susamış. Yani çocuk. Şimdi çocuk bunu ifade etmeli. Bunu ifade etmesine olanak vermeyince içeride bu var olmayı yok edemezsiniz. Hı hı. Sadece saklanmasını sağlarsınız bir yere. Ama bir yere kadar saklanır. Hele çocukta bu bir süre sonra patlar. Hı! Falan yapmaya başlar. Yani su örneği çok doğru güzel bir örnek olmamış olabilir. Ama Ama çok mekanizma böyle. anlaşılır. Yani ihtiyaç, su gibi, ekmek gibi ihtiyaç olan bir şeyden bahsediyoruz yani. Ya da bir duygusu olabilir. Yani işte, ne bileyim halalarına gitmek istemiyor mesela çocuk. Hı Bu hı, anlatılır işte bilmem ne falan gidilir ama orada o çocuğun maruz kaldığı muamele neyse ona müdahale edilir. Bakın bir örnek anlatayım size. Bir tanıdığım çocukken annesinin yaptığı ve çok mutlu olduğu şeyi hiç unutmuyor. Diyor ki bizim şeyde diyor evde diyor biz belli şeyleri yemezdik diyor. Yani ilkeleri var annenin kuralları var belli şeyleri yemezdik diyor. Ama diyor akrabalara gittiğimiz zaman onlar önümüze koyarlardı diyor. Hani ye çocuğum ikram ediyor onlar da hani misafir geldi falan diye. Anne şey yapıyormuş. Hayır bu senin yiyeceğin bir şey değil. Biz de diyor yani sevmiyoruz. İşte atıyorum ne olsun şimdi ıspanak mesela yani sevmiyoruz hı hı. ıspanağı. Bazı şeyleri var, izinleri var. Dolayısıyla anne ya bir dakika bizim çocuklar ıspanak yemiyor şeklinde ve annesine çok müteşekkir biçimde Minnettar. bahsediyor. Ya ne Yani güzel. anne çocuğun var olma halinin Haklarımızı farkında ona göre savundu. davranıyor. Ya. Şimdi bir çocuk öfkeyle yaklaşır mı? Hı Bağıra çağıra yaklaşır mı? Yaklaşmaz. Var olma hali bu. Üzüntülüyüm. hı. Ne bileyim kızdım. Babama kızdım mesela. Tamam mı? Babaya kızamazsın. Babaya öyle konuşulmaz. Babaya bilmem ne. Ama söylemek istiyorum. Aktarmak istiyorum. Bir şey var. Babama kızdım ya. Yanlış olabilirim. Bakın şu değil. Kızma konumu onaylamak değil. Hı hı. Babaya kızdın mı? Neden kızdın evladım? İşte bilmem benim saçlarıma laf ediyor habere. Atıyorum şimdi yani. Diyelim ki yani saçlarım uzunmuş. Babam da laf ediyormuş yani. Bir Bizim de böyle zaman durumlarda anneler çok araya girer mesela. Bunlar da çok yanlış durum. Diyelim sen babana mı konuşmak istiyorsun? Niye bana gelip konuşuyorsunuz? Ben git çocuğun babana derdini anlat demek gerekir. tabii. Aynen öyle. Çünkü o zaten eğer anneye anlatıyorsam Hı hı. ve tabii ki dertleşilir. Ondan bahsetmiyorum. Ama sadece anneye konuşuyorum ve her konuda sadece anneye konuşuyorsam zaten babayla ilişkide bir problem var demektir. Evet. O onun göstergesidir yani. Babayla konuşamıyorlar Hı hı. demek. Yani. Bu var olma hali dediğimiz bu yani. Çocuk bir şeye kızıyor, bir şeye öfkeleniyor. Bir derdi var. Hı hı. Bak ne yaptı o restorandaki? Dedi ki bu şekilde anlatamazsın ama anlatacağın şeyi dinleyeceğim dedi. Hı hı. Derdini dinleyeceğim Ya da dedi yani. baştaki örneğinize hani geri dönersek dediniz ya orada tatil hiç istemediğim bir tatil yapıyorum ki normalde ben çalışıyorum bütün yıl ve o bir hafta aslında istediğim gibi geçirmek benim en doğal hakkım, varoluşsal hakkım diye düşünüyorum mesela sizin söylediklerinizden şimdi. Düşünmek lazım. Çocuğu da dikkat ama yani tekneye de gidebilmeliyim yani ben de.
tatile. Yani bu böyle Ya da 2 gün şey onunki yapılıyorsa mesela 2 gün benimki gibi birbirimizi mesela tolere edebildiğimiz durumlar. çocuğa da yok demeden, kendime de yok demeden Hı hı. var olmanın karşılığı çünkü zıddı yoksun yaklaşımı. Sen değersizsin, sen önemsizsin falan şeklinde yaptığımız bir ilişki kurduğumuz. Bu varoluş diye Teşekkür kastettim. ederim. Çok güzel konular. İnşallah başka konuları da konuşma imkanımız olur gelirsiniz. Ben son sözlerinizi alayım bitirmeden önce. Valla şöyle yani bu meseleyle ilgili Hı olarak e, bu sadece ortamı rahatlatmak için yapılması gereken bir şey değil. Çocuğun geleceği için de gerekli olan bir şey. Bütün çalışmalar gösteriyor ki sınırları çizilmiş ortamda yetişen çocuklar tabii sağlıklı biçimde sınır çiziminden söz ediyorum. Korkuyla, baskıyla, ezerek, yok ederek değil, sağlıklı biçimde sınırlar, değerler çerçevesinde, prensipler çerçevesinde birlikte düşünülerek üretilmiş sınırlardan söz ediyorum. O sınırların o içinde yetişmiş çocukların yaşam başarıları daha güçlü oluyor. Doğru. Öyle başıboş bırakılmış, her istediği yapılmış, her şeyine evet denilmiş ya da korkutulmuş, bastırılmış, sindirilmiş, hiçbir isteği dikkate alınmayan, izin verilmeyen çocuklar yaşamda başarılı olamıyorlar. Bu yani gelecekteki çocuğun yaşam başarısı için de önemli. Bir başka şey de söyleyeceğim. Böyle bir çocuk yetiştiğinde anneyle baba çok rahat ederler. Hı hı. Bir de Çok çok rahat. güzel bir şey söylüyorsunuz. Altını onu tekrar çizelim. Gerçekten kendi çocuğunuzun başarılı bir hayat yaşamasını istiyorsanız ve o çocukla ileride siz de mutlu bir hayat sürmek istiyorsunuz. Çünkü sonuçta ayrılmaz bağlarımız var ve yetiştirdiğiniz çocukla sonuçta bir hayat yaşıyorsunuz. Tamam çevreye de zarar var ama size de büyük zarar oluyor. O yüzden bunun için sınırları çizmek, onu görmek dediğiniz gibi çok kıymetli. Ağzınıza sağlık, teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar gelin inşallah. İnşallah, Bu kadar inşallah. olsun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kanada'ya selamlar. Orada takip eden bir sürü arkadaş var. Hepsi belki Harika. geliriz onlarla da selamlar. Evet, Görüşürüz. tamam. Teşekkür